Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köksüz orkideleri köklendirebileceğiniz yeni bir yöntemden bahsedeceğim. Gördüğünüz orkidenin iki yaprağı kalmış ve bu yapraklarda solmaya başlamış. Bakın yeni küçük bir yaprak çıkarmaya başlamış ve daha sonra gelişimi durmuş. Çünkü bu orkide şu anda tamamıyla kökleri çürümüş ve gördüğünüz üzere kurumaya başlamış. Hemen sizlere nasıl bir bakım yapacağımızı göstermek istiyorum. İlk olarak bu orkidenin toprağını saksıdan çıkararak köklerin durumuna bakacağız. Evet, saksıyı çıkarıyorum. Bakın çok kuruduğu için hemen saksıdan çıktı. Ve gördüğünüz üzere köklerinin çoğunluğu kurumuş. İçleri boşalmış. Bakın şöyle elimle tuttuğum zaman boşaldığını görebiliyorum. Ve içinde böyle bir sünger var. Bu orkidelerde çok sık rastlanılan bir durum. Yine bu süngerden dolayı muhtemelen fazla sulama yapılmış ve kökler bu şekilde çürümeye başlamış. Bakın süngeri de çıkarıyorum. Evet, kökleri bakın elimle tuttuğum zaman hemen bu şekilde kökler çıkıyor. Yani bu köklerin hepsini kesmemiz gerekiyor. Çünkü içerisinde sağlıklı bir kök yok. Ve kökleri kesiyorum. Evet, çürüyen bütün kökleri temizledim ve kestim. Bakın kuruyan bir çiçek dalı var. Bunu da bir makas ile kesiyorum. Geriye sadece odunsu bir kısmı kaldı orkidenin. Bakın bu kısmı ve iki tane dalı daha var. Sadece bir tanesinin ucundan kesiyorum çünkü biraz çürüme var bunda da. Ve gördüğünüz üzere içi yeşil, yani bu orkidenin içinin canlı olduğunu gösteriyor. Bu iki köke de bir şans vereceğim ve bunların da tutma ihtimali var. Bugünkü yöntem için hemen bir saksı aldım. Bakın bu saksı şeffaf. Genelde orkideleri şeffaf saksılara ekmemiz gerekiyor. Çünkü sulama zamanını köklerinin görebilmemiz için şeffaf saksı olması gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere bakın beyaz çakıl taşları. Bu taşları ben saksının en altına drenaj oluşturması için koyuyorum bu şekilde. Ve üzerine kum koyacağım. Evet, bugün köksüz orkideleri kum ile köklendireceğiz. Bildiğiniz üzere birçok bitkiyi kum ile köklendirebiliyoruz. Ben de bu yöntemi orkidelerde de denemek istedim. Orkidelerde de bakalım etkisini gösterecek mi? Bu kum deniz kumu değil, fakat inşaatlarda kullanılan bir kum. Bu şekilde satın alabilirsiniz ya da bahçenizde kum varsa kullanabilirsiniz. Evet, bakın orta kısmını açıyorum ve orkidemin köklerini içine yerleştireceğim. Evet, köksüz orkide için bakın böyle bir saksı hazırladım. Benim orkidemin 2 tane cansız kökü vardı. Fakat bu yöntemi tamamıyla hiç kökü olmayan orkideler için de kullanıyoruz. Çünkü bu iki kökünde zaten içerisinde çok fazla bir canlılık yok. Bakın yaprakları gördüğünüz üzere yumuşak ve bu şekilde sarkıyor. Evet, şimdi su dökeceğim üzerine. Su döktükten sonra kum seviyesi aşağıya inecektir. Çünkü ağırlığı aşağı çekecektir. Bakın bu şekilde su veriyoruz. Ve bu suyu döktükten sonra orkidemin köklenme aşamalarını sizlerle tüm aşamalarıyla tekrardan paylaşacağım. Bakın bunu bol ışık alan, güneş alan bir pencere kenarına koyacağım. Ve böylelikle gelişimi daha da hızlanacak.
Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız mutlu olurum. Aradan 60 gün geçti ve gördüğünüz üzere yaprakları şu anda gayet güzel büyüdüler ve köklerini de sizlere yakından göstereceğim. Bakın görüyorsunuz artık kökleri de uzamaya başladı. Bu 60 gün içerisinde bakın hem yeni kökler çıkardı. Şu anda 4-5 tane yeni kökü var. Ve bu kökler uzamaya çalışıyor. Bakın gördüğünüz üzere hemen gövdeden 4 tane kökü var. Ve aynı zamanda eski köklerinden de bakın üzerinden yeni kökler çıkmaya başladı. Hemen arka tarafından da gördüğünüz üzere bir kök daha çıkmaya başladı. Uygulamış olduğumuz kum ile köklendirme sürecini sizlere tüm aşamalarıyla paylaştım. Bu süreçte gördüğünüz üzere orkideler yavaş yavaş köklenmeye başlıyor. Özellikle birkaç püf noktadan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle bu tarz orkideleri susuz bırakmayın. Kumda olduğu için kumun sürekli ıslak yani nemli olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Yakından köklerini göstermek için çıkarıyorum saksısından. Diğer önemli ikinci püf nokta ise bu orkidenin bol bol güneş ve ışık alması gerekiyor. Çünkü zaten yaprakları yumuşamış ve cansızdı. Bakın görüyorsunuz şu anda toprak içerisinde de yeni bir kök çıkarmaya başlamış. Bu artık bunun gelişiminin devam edeceğini gösteriyor. Bu orkideleri özellikle güneş ve ışık alan bir yere koyarsanız yapraktan yeterli ışık aldığı için gelişimi daha hızlı olacaktır. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Üçüncü püf nokta ise bu aşamada tabii ki kullandığım sıvı bitki besinlerini bazen muz kabuğu suyu, bazen pirinç suyu, bazen yumurta kabuğu suyunu da ara ara verdim. Böylelikle gördüğünüz üzere gelişimi gayet güzel gerçekleşti. Fakat bu orkidemiz henüz ekmek için yeterli değil. Bir orkideni ekebilmek için en az 4-5 tane kökü ve her bir kökün uzunluğunda en az 4 ya da 5 santim olması gerekiyor. Bu kökler henüz küçük olduğu için ben tekrardan saksıya ekip orkidemin gelişimine devam etmesini bekleyeceğim. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana abone olup destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.